Efendim kanalımdan merhabalar. Balık burcunda ay tutulmasına doğru ilerliyoruz. Bu yayın akışımızda bunu paylaşacağız. Tabii bizlere olan etkilerini anlatacağız ama dünya genelinde özellikle şu anda Türkiye'nin etrafında dönen bazı şeyleri de ister istemez ele alacağız. Başlayalım. Öncelikle balık burcundaki bu ay tutulması esnasında hangi bölgeler bu tutulmayı izleyecek? Aslında dünyanın pek çok yerinden izlenebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü ay ufkun üzerinde olacak. Ama ağırlıklı olarak Amerikalardan izlenecek. Avrupa'nın bir bölümünden, yine Asya'nın bir bölümünden izlenecek. Bizim bulunduğumuz bölgede, özellikle Türkiye'mizde sadece tutulmanın ilk başlangıç evresi izlenecek ama maksimuma vardığı evre izlenmeyecek. Gezegen hatlarına her zaman olduğu gibi baktığımızda demiştik ki Amerikalar üzerinden inecek hatlar mesela Washington DC'ye çok yakın geçiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı önemli kararlardan tabii ki gene bahsetmek gerekir ama Uranüs hattının da buradan beraber geliyor olması, birazdan haritasını göreceğiz. Uranüs'te dik açıda olan bir tutulma olacağı için Uranüs'te depremlerle de çok alakalı olduğu için zaten bir müddettir bu bölgede olan bir aktivite vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kolombiya'da büyük de bir deprem oldu ve bu bölge Peru'da aynı zamanda bu bölge yine aktif olabilir diye düşündürüyor. Yani burada Venezuela, Kolombiya, Peru, Brezilya, Bolivya bu bölge üzerinden Arjantin'e yakın geçen hatlar burada sismik aktivitenin artabileceğini düşündürüyor. Tabii Uranüs'te dik açıda bir dolunay olduğu için de bir takım halkta da bazı hareketler, serzenişler devrede olabilir diye düşündürüyor. Diğer taraftan tutulmanın diğer uçtaki kısmına baktığımızda yine aslında Uranüs hattının da geçtiği, özellikle bu uzak doğu üzerinden Çin'den aşağı inen hatlar ve pek tabii ki burada Tayvan'ın da bulunduğu bu bölge üzerinden de geçince önümüzdeki birkaç ay boyunca etkilerini henüz devam ettirecek olan bu tutulmanın aynı zamanda balık burcunda olması dolayısıyla yine acaba Çin-Tayvan hadisesi gündemimizde olacak mı diye düşündürüyor. Aynı zamanda tabii ki Avustralya'ya doğru da iniyor bu hatlar ama bakarsanız burada bahsettiğimiz bölge üzerinde özellikle çok etkili olduğunu ve Çin'in önemli bazı politik ya da stratejik hareketleri olabileceğini düşündürüyor. Diğer taraftan bu bölgeye baktığımızda Afrika'nın da bulunduğu bölgeye baktığımız zaman tutulmanın Uranüs'le çakışan hattı özellikle Libya üzerinden geçiyor, İtalya üzerinden geçiyor. Bu sıralar volkan aktiviteleri de çok fazla oldu. Bilhassa İtalya'nın bulunduğu bölge ve birazdan daha yakın göreceğiz. Yunanistan'a da yakın geçen bu hat burada da hareketlendirici, beklenmedik, biraz isyankar temaları da, Uranüsyen temaları da gündeme getirebilir. Ve Mars hattı İran'ın da bulunduğu bölgeden geçince İran'da da önümüzdeki birkaç aylık süreç için değerlendirirsek tekrar agresyonun devam edebileceğini düşündürüyor. Tabii bütün bunlar ışığında şöyle biraz daha bulunduğumuz bölgeye bakarsak büyütelim azıcık daha. Evet, Türkiye'mizin bulunduğu bölgeden Merkür'le de hizalanan bu tutulmanın hattı demin gösterdiğimiz gibi İtalya'nın tam da bu çizmesinin bulunduğu yerden geçiyor. Bu bölge özellikle balık burcundaki dolunaylar, ay tutulmaları, tabii ki sular, denizlerle ilgili konuları, yağışları da beraberinde getirdiği için kıyı depremleri riskine, ihtimaline daha fazla işaret ettiği için bu bölgeyi gösterebilir. Bulunduğumuz bölgeden de geçen tepe noktasından aşağı inen Uranüs hattı var ki Yunanistan'ın üzerinden Atina'ya çok yakın geçiyor. Tabii ki Ege bölgesini de işin içerisine almak gerekir. Evet, biraz daha küçülterek şöyle orta noktalarla çalıştığımız zaman, yani gezegen orta noktalarıyla çalıştığımız zaman yine şurada en sonda ama Türkiye'nin bulunduğu bölgeye özellikle dikkat çekmek istedim. Ege bölgesi üzerinden yine Marmara üzerinden geçen orta nokta hatları var. Biliyorsunuz adalar bölgesinde sismik aktivite yoğunluğu, deprem fırtınası yaşandı. Herhalde 200'den daha fazla deprem olmuştur diye düşünüyorum. Ve bu bölgenin de halen daha
henüz hassas olacağını düşünüyorum ve kıyı depremlerine açık bir zaman dilimi olduğu için de pek tabii ki yine Ege bölgesi dikkat çekiyor. Yani Türkiye'nin Ege kısmı, Marmara kısmı burada daha aktif olacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan orta noktalarla birlikte baktığımızda Suriye bu sıralar çok hassas ve İsrail'in bu bölgedeki hava üssüne yaptığı saldırıdan sonra Türkiye-İsrail savaşı hep konuşuldu. Böyle bir savaşa mı doğru gidiyoruz diye. Bu bölgeden nasıl hatlar geçiyor baktığımızda yani çok stresli hatlar olmamakla beraber bu bölgenin daha hassas ve her an tepki vermeye açık olacağını düşündüren bazı hatlar geçiyor. Biraz daha sert hatlar aslında Türkiye'nin güneydoğusundan ve özellikle Irak'ın da bulunduğu bu bölgeden geçiyor. Burada da biraz sismik aktivite dikkat çekebilir diye düşündürüyor. Ve haritasına baktığımız zaman tabii ay güneş karşıtlığı tutulmanın işaretçisi. Dolunay güneş tutulması. Ay düğümlerine çok yakın, yani bu bir tutulma dedirtiyor. Bu parçalı bir tutulma ama hayli etkili, dünyanın %96'sından aşağı yukarı bayağı etkili bir şekilde gözükecek. Merkürle de hizalanıp Merkür-Uranüs arasındaki dik açıda olunca hayli elektrikli bir atmosferi ister istemez düşündürüyor. Tabii bir tarafında yaratıcı yeni fikirlerin, bir takım belki de daha evvel düşünmediğimiz şeylerin zihnimize de düşeceği bir zaman dilimi. Çünkü Güneş-Merkür kavuşumu detaylara iyi odaklanmayı da beraberinde getirebilir. Tavsiye şu olabilir: aşırı detaylara dalar, bütünü göremezsek o zaman bazı şeyleri ıskalayabiliriz. Demek ki Ay Balık burcunda dolunay yapacağı için biraz daha bütüne bakmayı başarmamız gerekiyor. Detaylardan bütüne doğru ilerlersek bence bu tutulmanın hakkını güzel bir şekilde vermiş oluruz. Uranüs'te dik açısı bizim bulunduğumuz bölgede tabii ki etkili. Dolayısıyla beklenmedik, sürpriz, ani gelişen, şok eden gelişmeleri de, olayları da anlattığı için Uranüs önümüzdeki birkaç aylık süreç için, çünkü tutulmalar sadece gerçekleştiği günle sınırlı değil, Uranüsyen etkiler ön plana çıkabilir diye düşündürüyor. Yani sıra dışı, ani alınan kararlarla, birden patlak veren durumlarla alakalı olduğu için. Türkiye astroloji haritasının 6 ve 12. hanelerine ama 1 ve 7. burçlarına denk düştüğü için de açık düşmanlıklar, ikili ilişkilerdeki hassasiyetler, dalgalanmalar, özellikle duygusal tepkiler daha fazla ön plana çıkar. Kısacası İsrail'e olan bu durumların biraz daha kızışabileceği riskli bir zaman dilimine ilerliyoruz. Mars ve Satürn arasındaki dik açıda bu tutulmada çok etkili. Mars denizleri temsil eden Yengeç burcunda, hep diyoruz ya, bu tutulma denizleri daha fazla işaret ediyor. Yengeç iç denizler demek, balık, okyanuslar, açık denizler demek. Yani her koşulda denizlerle, sularla ilgili konular ön planda olur. Bu tür tutulmalarda haftaya bakış yazımda zaten detayları verdim. Ve tabii bu Mars ve Satürn arasındaki kare savaşkan bir atmosferin yaşandığı bu dönemde olayların, ülkeler arası ilişkilerin daha da kızışacağını bize düşündürüyor. Ekonomik açıdan borsa veya benzeri konular açısından da Satürn haritanın 8. hanesine denk düştüğü için sıkıntılı durumları tabii ki beraberinde getirebilir. Öte yandan ne olursa olsun para hanesine Venüs'ün denk düşmesi yine de bu kadar sıkışıklıkların içerisinde bazı yatırım alanlarından bir fayda elde etmeyi yine beraberinde getirebilir. Venüs sanatla alakalı, artistik konularla alakalı, belki de bizim bir şeyleri güzelleştirme becerimizle alakalı. Hani bu tür konulardan yana bazı avantajlar yakalanabilir ya da bu tür alanlarda işler yapılabilir dedirtiyor. Ha, bu arada şunu da söylemek lazım. Tutulma Fomalhaut isimli çok önemli bir kraliyet yıldızıyla da hizalanıyor. Fomalhaut genel olarak şu anlamdadır: eğer kişinin veya kişilerin idealleri asilse yükselticidir. Eğer idealler yozlaşmışsa alaşağı edicidir. Ve bayağı yakın Fomalhaut bu tutulmaya. Dolayısıyla güzel, idealist işler, toplumun faydasını yapacağımız işler güzel neticeler verecektir diye düşünüyorum. Denebadige yıldızıyla da burada ay hizalandığı için Denebadige aslında biraz daha böyle kızgın bir kuğuyu temsil ediyor.
Dolayısıyla kızgınlık ve aksiyon alma arzusuyla çok çok alakalı. Yani içinde bulunduğumuz bu dönemde tabii ki savaş atmosferinin daha da kızışabileceğini, bu önümüzdeki sonbahar aylarına, Eylül ayına özellikle yansıyabileceğini düşündürüyor. Mars'ın Alhena yıldızıyla birleşiyor olması kendini askeri konularda göstermek demek. Diyecek sözü olmak demek, mesaj vermek demek Alhena. Ve tabii ki İsrail'in verdiği bir mesaj vardı. Buna mukabil Türkiye'nin de vereceği mesajlar olacağını önümüzdeki günlerde düşünüyorum ziyadesiyle. Çünkü genel olarak Türkiye astroloji haritasında ele aldığımızda kendimizi daha güçlü bir şekilde ifade etmemize yönelik bazı transitler var. Mesela Mars'ın Türkiye'nin yükselen burç derecesinden geçiyor olması askeri konularda, savunma konularındaki gücünü daha fazla ifade etme arzusunda tabii ki beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bu dönemde Satürn'ün Türkiye astroloji haritasının 10. evinden Koç burcundan geçişi yine Türkiye'nin bazı mesuliyetler bölgesiyle ilgili alacağını ve bölgesinde kendi gücünü daha fazla gösterme ihtiyacını da zaten beraberinde getirecek. Her koşulda bu tutulma haritamızın ay düğümlerine çok yakın. Dolayısıyla kadersel bazı gelişmelere işaret ediyor. 9. hanemize denk düşüyor. Uzak yerler, uzaktaki komşular manasına gelebilir. Deniz aşırı yerlerle alakalı 9. ev aynı zamanda. Tabii bir taraftan Rusya ile ilişkilerimizde de biraz sıkıntılar oldu. Geçtiğimiz birkaç günde Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan. Yani bir nevi sanki ortada kalma durumunu devam ettirmeye çalışan bir Türkiye. Ama sanıyorum bir saf seçme ve yönünü belirleme tarafına doğru gideceğiz. Bunu özellikle de daha evvel yaptığım bir videoda Mekke Anlaşması'ndan dolayı da söyledim. NATO'ya bir alternatif geliyor diye bir tahminim vardı. Ve bazıları da benzetti gerçekten. NATO gibi bazı maddeler falan diyerekten. Belki de Türkiye'nin NATO'dan ziyade kendi bölgesindeki işbirliklerine daha fazla odaklanacağı bir zaman dilimi. Belki de vakit gelecek, NATO'dan da ayrılmak gerekecek. Kim bilir, bunları ilerleyen haritalarla konuşacağız. Çünkü NATO astroloji haritasının Mars-Jüpiter karşıtlığı transit Mars'ın Yengeç burcundan geçişiyle tetiklenecek. Dolayısıyla NATO'da da bir takım streslerin bizim vesilemizle de olabilir, artabileceğini düşünüyorum bu dönemde baktığımız zaman. Bu tutulma haritanın 3. evine de denk düştüğü ve Merkür'le birlikte olduğu için tabii ki bölgemizde bazı akılcı, soğukkanlı kararlar almamız yönünde adeta bizi uyarır gibi, yani kuzey düğümümüzün bulunduğu tarafta. Bu ne demek? Çok duygusal dışa vurumlar yapmadan akılcı, soğukkanlı kararlar almanın bizim için en iyi olacağını ve yakın bölgemizde komşuların bulunduğu alanda da bu dönemde böyle kadersel kararlar almamız gerekeceğini gösteriyor. Jüpiter'in para hanemizden geçişi bütün bu ekonomik zorluklara rağmen yine de bazı yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğimizi gösteriyor. Bu konuyla ilgili bir video çekmiştim ve altın ve gümüş gibi, bakır gibi metallerde bir yükseliş beklediğimi de söylemiştim. Zaten bunu da deneyimliyoruz önümüzdeki dönem. Bazı zamanlarda bu alanlarda metallerde manipülasyon olmasına rağmen altın ve gümüş başta olmak üzere iyi bir yükseliş trendini işaret ediyor. Bunu da ayrıca bir videoda anlatacağım, bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ve bakır için de söylediklerimi hatırlarsanız aynı şekilde burada tekrarlıyorum. Önümüzdeki dönemin önemli yatırım araçlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ve efendim bu dolunay dolayısıyla su elementinde de olduğu için sular, denizlerle ilgili konulara çok bağlar. Mars yengeçte eski alimlere göre denizlerde kavga manasına geliyor. Aynı zamanda bu haritanın içerisindeki bir şeyden daha bahsedelim. Balık burcunun 1. dekanında bu tutulma ve eski alimlere göre Balık burcunun 1. dekanında olan ay tutulmaları din adamlarına ya da dini mekanlara yönelik bazı sıkıntıları, olası bazı saldırıları ya da bu tür şeyleri gündeme getirebilir. Eski alimlerden William Lilly ve Raphael'in verdiği bilgiye göre Balık burcunun ilk dekanındaki ay tutulması dini kişilere ve dini mekanlara sıkıntı getirir. Dolayısıyla bu da bir risk olarak bir kenarda bulunuyor. Sadullah İlhan Karavi'ye göre haftaya bakış yazımda detaylı bir şekilde anlattım.
Bu özellikle halktan insanların da sıkıntılarını, hatta o genelleme yapıyor ama işte bazı elinde olan imkanların halkın tarafında elinden yitirilmesi gibi riskleri de beraberinde getirdiği söyleniyor. Her koşulda su elementinde tutulmalar, yağışlar, sularla, denizlerle alakalıdır dedik. Denizlerde riskler, kavga, gürültü, savaş, gemiler ve gemi saldırıları ile ilgili şeyleri gündeme muhtemelen taşıyacak. Ama öte yandan yine içtiğimiz şeylere, likitlere, sulara zehirlenmek veya buna benzer şeyler manasında dikkatli olmamız gerektiğinde eski alimler söylüyor. Özellikle kirli sulara ya da insanlara zarar verecek olan sulara, zehirli sulara ya da içeceklere dikkat çekmişler. Bizim de en azından farkında olmamız gereken bir şey. Ani bastıran yağışlar ve özellikle Uranüs'te dik açıda olduğu için bu tutulma atmosferik anlamda daha elektrikli bir atmosfere işaret eder. Gök gürültülü vesaire böyle hava koşullarına ve ani bastıran yağışlara işaret eder. Tabii tutulma 28 Ağustos sabahı gerçekleşiyor. Ondan bir iki gün önce, birkaç gün sonrasına kadar bu durumun etkili olabileceğini düşünüyorum. Ve son olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın astroloji haritası üzerinde baktığımız zaman Güneş derecesine çok yakın gerçekleşecek olan bu ay tutulması aynı zamanda Uranüs'ten Ay ve Mars'ın da tutulmadan da dik açı alması bazı sert kararlar alabileceğini ve kendini daha güçlü, etkili bir şekilde ifade edebileceğini düşünüyorum. Tabii önemli kararlar her zaman yüksek mertebedeki kişilerde vardır ama bu kez sanıyorum özellikle İsrail ile ilgili bu gelişen durumlarla ilgili etkili kararlar alması gerekebilir. Bazen bu transitlerle beraber duygusal çıkışlar da işin içinde tabii ki vardır. Zaman zaman yüksek oktavlı konuşmaları var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Belki de buna benzer bazı konuşmalardan bahsediyoruz ama her koşulda Mars dönemsel olarak tetik aldığında ani beklenmedik bazı hareketler, çıkışlar da devrededir. Bu da en azından önümüzdeki dönem için dikkat çeken hususlardan bir tanesi. Son olarak biraz daha ne yapabiliriz, ne edebiliriz biraz bunlardan bahsedelim. Fomalhaut yıldızından bahsettik. Bu tutulmayla hizalanan idealler asilse kişiyi yükselten etkilerinden bahsettik. Hayal gücü gerektiren işler, sinema gibi, sanat, şiir bu alanlarda böyle yaratıcı yeni fikirlerle ortaya çıkmanın başarıyı arttıracağını gösteren bir tutulma. Öte yandan Merkür-Güneş kavuşumunda olduğu için hani bir zihinsel odaklanma ve detaylara odaklanma açısından tamam ama öte yandan dediğim gibi resmin bütününü görmek için zaman zaman zihni biraz rahat bırakmak isabetli olur. Yani meditasyonlar yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak, rahatlatıcı bazı şeyler yapmak için güzel bir zaman dilimi. Hani balık tutmak gibi düşünün. Balık tutmaya gittiğinizde zihninizi boşaltırsanız bir nevi suda yapılan aktiviteler, suyun rahatlatıcı tarafları yine bu dönem için isabetli olarak kullanılabilir. Her koşulda tutulma Mars'la uyumlu açıda olduğu için de dengeli, cesaretli girişimler güzel sonuçlar da verecektir. Sonuçta dolunaylar aynı zamanda yaratıcı enerjinin ortaya çıktığı bir takım şeylerin görünür olduğu zamanlardır. Ama her şeyden evvel şu çok önemli. Hem Balık burcundaki dolunay hem Yengeç burcundaki Mars bu döneme şöyle bir işaret koyuyor diyebilirim. Ne kadar bütünleşmeci olursak, ne kadar merhametli, şefkatli olursak, ne kadar etrafımızdaki insanları, hayvanları, ihtiyaç sahibi olan, yardıma ihtiyacı olan insanları kollarsak o kadar bizi yukarı çekecek olan etkileri var. Bu yüzden bu sıcak yaz günlerinde hayvanlara bir kap su koymayı ne olur ihmal etmeyelim. Yaşlarımıza, ihtiyacı olan kişilere el atmayı unutmayalım. Unutmayalım ki bu tutulmanın Fomalhaut'la birleşiyor olması yapacağımız güzel işlerin güzel getirilerini de beraberinde taşıyacaktır. Ve pek tabii ki Balık burcu dolunayları genel olarak kabulleniş, teslimiyete geçme, olmuyorsa vardır bunda bir hayır. Çok fazla zorlamadan bazen bir takım şeyleri beklemek, biraz zamana yaymak gerekir. Böyle bir tavrında yine avantajlı olacağını düşündürüyor. Yani olayların üstüne gidip çok fazla detaylara odaklanıp
Sürekli onlar içerisinde kalmaktansa biraz da akışta kalıp, biraz bekleyip, olayların nasıl gelişeceğini görüp buna göre yön kazanmakta fayda var. Ama her koşulda dedik ki çok şaşıracağımız bazı gelişmeler de olabilir. Uranüs bu dönemde İkizler Burcu'nda ilerliyor. Tabii ki Uranüs-Plüton arasındaki uyumlu açıda devam ediyor. Venüs'le beraber hava elementi burçlarda, bir taraftan da teknoloji, yapay zeka ile ilgili konular, bütün bu alanlardaki gelişmeler de pek tabii ki beraberinde gelecektir. Son olarak tekrar Türkiye'ye dönersek, kritik bir dönem, bölgemizde olaylar daha fazla zorlayıcı bir hale dönüşebilir. Sonbahar aylarında, bilhassa 28 Eylül'den sonra Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber daha yüksek oktavlı, daha sert bir döneme giriyor olacağız. Bence bunun ön işaretlerini almaya başlayacağımız bir zaman dilimindeyiz. Hepimiz için nasılsa hayırlısı öyle olsun diyorum. Pek tabii ki Balık burcundaki tutulma bize güzel şans ve fırsatları da beraberinde getirsin. Hatta çok şaşıracağımız, belki aklımızda olmayan bazı imkanların karşımıza çıkmasını da umarım beraberinde getirsin. Her şeyde bir hayır diyebilmek, akışta kalabilmek bu tutulmanın en önemli getirisi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.